Arkadaşlar merhaba. Excel nasıl kurulur dersine hoş geldiniz. Şimdi Excel'i kurmamız için 3 tane yolumuz var. Birincisi Microsoft Office paketini satın almak. Şimdi ben size onu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Google'a giriyorsunuz. Diyorsunuz ki Microsoft Office satın al. Direkt burada çıktı zaten. Şu şekilde hemen. Buna bastığınızda şöyle en üstte zaten çıktı, bakın Microsoft'un kendi sitesi. Resmi Microsoft 365 sitesi diye zaten direkt üstünde yazıyor. Microsoft 365 nedir? Ben ilk önce onu söyleyeyim. Şöyle şu demek. Siz Microsoft 365'i aldığınız zaman üye olduğunuz süre boyunca sürekli en son sürümü kullanıyorsunuz. Yani diyelim ki 2021 sürüm mü çıktı? Siz hemen 2021'e geçiş yapmış oluyorsunuz. 2022 sürüm mü çıktı? Excel'in ve diğer ofis programlarının 2022 kullanmış oluyorsunuz. Ve sürekli bu şekilde Microsoft'un yeni trendlerine uymuş oluyorsunuz. Ve tabii ki bunlar ücretli. Yani belli bir ücreti var. Şimdi burada tabii farklı paketler var. İş için olan paketler var. Ben fazla değinmeyeceğim bunlara. Yani burada görüyorsunuz işte 4 ayrı paket var. İçlerinde zaten neler olup olmadığı burada yazıyor. Bir ayda ücretsiz kullanabiliyorsunuz bu arada buradaki paketleri. Ben daha çok ev için olanına geçeceğim. Zaten buradakileri incelersiniz. Ev için olanına geldiğimiz zaman biz daha çok hani aile içi, bireysel ya da öğrenci için paketler karşılıyor. Burada 3 tane paketimiz var şimdi. Burada yıllık 639 lira olan bir paket var. Bir ay ücretsiz denemesi var bunun. 6 kişiye kadar kullanabiliyormuşuz ve 6 terabayta kadar da bulut depolama alanı varmış. Bireysel olanda da 1 terabayt bulut depolama alanı ve tek kişi kullanabiliyor. Fiyatı 480 liraymış. Tabii bunların fiyatı değişebilir. Şimdi sizin ben bu kursu ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum. Belki bunlar daha fazla olabilir siz izlediğiniz zaman. Daha az da olabilir. O yüzden bir yorum yapamıyorum. İçerisindeki programlar var. İşte Word, Excel, PowerPoint'inden Publisher'ına kadar buradakilerin hepsi var. Onun dışında bazı paketlerinin premium ayrıcalıkları var. Burada tabii bütün özellikler yazıyor. Tek tek bakarsınız. Çok fazla değinmeye ihtiyaç bulmuyorum. Bunun için bunları satın almak için buradan oturum açıyorsunuz. Oturum açtıktan sonra hemen satın alın diyorsunuz. Satın aldıktan sonra tabii size bilgisayarınıza setup'ı geliyor. İndiriyorsunuz. İndirdikten sonra da zaten işlemler gayet basit. Next 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 deyip ilerliyorsunuz. Tek yapmanız gereken İngilizce değil, Türkçe şekilde dilinizi ayarlamanız gerekiyor. Ondan sonrası zaten kolay. Yaparsınız çok kolay bir şekilde. Bir de Microsoft 365'te çok güzel bir olay var. O da şu. Öğrenciler ve öğretmenler için Microsoft 365'i ücretsiz olarak edinebiliyorsunuz. Şurada bir link var, görüyorsunuz. Eğer öğrenci veya öğretmenseniz. Buraya geldiğiniz zaman, girdiğiniz zaman bu linke, burada okul e-postanızı buraya giriyorsunuz. Girdikten sonra işte başlayın diyorsunuz. Sizden bazı dokümanları isteyebilir burada. İşte onları gönderiyorsunuz vesaire. Gönderdikten sonra zaten hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var Office 365'in. Şimdi ikinci yolumuza geçeceğiz. İkinci yolumuz şu. Şöyle hemen online Excel kullan yazıyoruz. Şimdi burada hemen yine Microsoft'un kendi sitesinden ücretsiz Microsoft Office Online gibisinden devam eden bir link var. Hemen buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra diyor ki oturumunuzu açın. Oturumuzu açmamız gerekiyor ilk önce yine. Oturumuzu açtık. Tabii ki benimkisi açıktı. Açık olduğundan hemen girdi. Eğer sizin bir oturumunuz yoksa tabii kaydolmanız gerekiyor. Kaydolduktan sonra da şifrenizle, mailinizle girişinizi yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra tabii sol tarafta şu seçenekler çıkıyor. Bunlar arasından Excel'i seçiyoruz. Şurada yeni boş çalışma sayfasına giriyoruz. Tabii ki bu ücretsiz bu arada. Bunu da belirtmiş olayım. Online Excel sistemi burada ücretsiz. Herhangi bir para vermiyorsunuz. Şimdi geldik, burada boş bir çalışma sayfası açtık.
Açtığımız zaman burada her şey normal Excel'de ne gibi özellikler varsa buradakilerde aynı özellikler var. Hatta burada basit bir fonksiyon girerek bunu deneyelim. Şimdi burada 3 tane rastgele sayı girdim. Topla dedim. Tamam. Şimdi burada üçünü toplamış oldum. Yani fonksiyonla. Fonksiyonlarda gayet rahat, aynı normal bilgisayarda kurulu olan Excel'deki gibi çalıştığını bu şekilde göstermek istedim. Şimdi Excel'i edinmeniz için 3 farklı yolunuz olduğunu söylemiştim. İlk iki yöntemi saydım. İlk iki yolu saydım size. Üçüncü bir yolu daha var. O da hani birçok kişi az çok biliyordur. Crack vesaire bu tarz yollar. Tabii bu yolların riskleri var. Ee, Hani ben riskimi alırım, bu yola başvururum diyorsanız tamamen karar size kalmış. Ha ben normal satın alırım veya online olarak kullanırım diyorsanız yine size kalmış. Bu tamamen sizin elinizde. E, Tekrar tekrar söylüyorum. Riski almak da almamak da sizin elinizde. Şimdi bu şekilde 3 yöntemi saymış olduk. Excel nasıl kurulu dersimiz burada sonlanıyor. Bir sonraki dersimizde Excel'de neler yapabileceğimize değineceğiz. Şimdilik hoşça kalın.